Hanımlar, Ebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir kazak anlattım. Motifli kazak. Arkasını bakın gösterelim. Kolları. Önünde de 4 tane ayıcık süslemesi yaptım. Detaylı anlatmaya çalıştım. Kullandığım ip Kartabu Baby Love Kare. İpin kod numarasını çekin. Böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yeşil için de bakın şu şekilde. Yeşilden toplam 2 tane almanız lazım. Mavi ve beyazdan birer adet aldığınız zaman yeterli olacaktır. Yeşilden bakın 2 ip kullandım. İkinci ip de bu kadar kaldı. Yani yarısı gidiyor. 1,5 ip yeşil gidiyor. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim. Bu tığ da çok güzel bir tığ. Clover tığ. Bu da tulip tığımız. Bu da 2,5 milim, 4 olduğuna bakmayın. Şimdi hanımlar, bu kazağı nasıl küçültebiliriz, nasıl büyütebiliriz? Şimdi anlatacağım sizlere. Şimdi bu kazak 1,5-2 yaş için idealdir. Hatta 1 yaşta giyebilir. Şimdi hanımlar, bu motif, şöyle arkasını döndürelim. Bakın, motif sayısını azaltarak bunu küçültebiliriz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeşil ördüm. Mesela 1 yaş yapmak isteyenler 5 tane yeşil ördükten sonra beyaz ipi takabilir. Ben renkli renkli yapmak istediğim için hani bu şekilde size sayı veriyorum. Ama sizler diyelim tek renk yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane toplam trabzan var. Motif sayımızı büyüttük. Ama sizler bunu 6, daha küçük yapmak isteyenler işte 5 tane sıra örüp motiflerinizi birleştirebilirsiniz. Bu şekilde motifi küçültebilirsiniz. Eğer daha büyük yapmak isteyenler de varsa işte 7 ise 8 yapın. İşte her yaş, şimdi diyelim 2 yaş, bu 3 yaş için 8 tane yapın. Motif sırasını işte 9 yapın, 10 yapın. Bu şekilde büyük büyük motifler yapabilirsiniz. Şimdi eğer büyük motif yapanlar varsa bu ayıcığı değil de bir önceki videoda ayıcık videosu paylaştım. Büyük büyük ayıcıklar da yapabilirsiniz. Şimdi bu motiflen de çok güzel takımlar da olur. İşte battaniye, yelek, hırka, kazak gibi. Zaten ben kazak modelini anlattım. Şimdi hanımlar, bir de kolunu da bedenine göre ayarlıyorsunuz. Şimdi 1 yaş yapanlar daha kısa olacak. Mesela motif sayısını küçük yaptığınız zaman, sırasını küçük yaptığınız zaman bir tık kısa olacak. Mesela kolunu da şu şekilde ayarlayacaksınız. Bakın, bedenden aynı olacak. Koltuk altından kolu ölçtüğümüz zaman bedenden bir tık uzun ya da aynı olacak. Bakın, hafif 1 santim uzunlukta. Hani o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi size ip farkı, motif farkı değişeceği için tam ölçü veremiyorum. Ama bunu 1,5-2 yaş yaptığım için işte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 buradaki sayıyla birlikte 20 sırada, ondan sonra lastik taktım mesela. Hani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Şimdi düz motif için toplam 4 tane trabzan çekeceğiz. Bir, 2, 3 ve 4. Birinci zincirden tel aldım, direkt çıkış yaptım. Şimdi bu halkanın içine toplam 12 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane trabzan yaptım. İlk trabzanın tepesinden tel alıp direkt çıkıyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi bakın, 3 tane çiftli artırmamız var. Hemen trabzanın tepesine 2 tane yapıyorum. 1, 2.
Şimdi aynı şekilde diğer trabzanın tepesine de 2 tane trabzan yapıyorum. Ve tekrardan aynı şekilde 2 tane trabzan yapıyorum. Burada köşe ayırmalarını yapacağız. Şimdi 1-2 zincir çektim. Boşluk atlamıyorum. Hemen yanındaki trabzana batarak tekrar 2 tane trabzan yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Şu an ikinci köşeyi kenara yapıyorum ve ikinci kenarım bitti. Şimdi 1-2 zincir çekerek üçüncü köşe şu an buradaki köşeyi yapmadık, kenarı yaptık. Şimdi üçüncü kenara geçtik. Aynı, bakın hiç farklılık yok. Sadece köşelerde 2 tane zincir çekiyoruz. 2-2-2, yani 3 trabzanın tepesine 1-2-3 trabzanın tepesine ikişer tane batıyoruz. Zaten bu çok kolay bir motif. Bu motifle her şey yapabilirsiniz. Battaniye, hırka, yelek, atkı, şapka, istediğiniz ürün yapabiliyorsunuz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum çünkü buranın köşesi olmadığı için. Şimdi trabzanın tepesinden tığımı geçirdim, tel aldım ve direkt çıkış yaptım. Şimdi hanımlar, bu boşluğa ipimizi kaydıralım. Şu şekilde yaparak 2 tane zincir çekelim. Bakın köşelerde arttırma var. 2'şer tane. Aynı devam edeceğiz. Şimdi motifimizi büyüteceğiz. 2 tane yapıyorum. Bakın zinciri geleceğim. Burada yapacağım. Buranın köşesinin sadece sağ tarafını yapıyorum şu an. Şimdi hemen ilk trabzanın tepesine batarak normal trabzanları tamamlıyorum. Bakın hiç artırma yok. Sadece artırma işlemi köşelerde olacak. Şimdi geliyorum diğer köşeye. Evet, bakın geldim. Şimdi bu köşeye 1 2, şimdi 1-2 zincir çektim. Boşluğa tekrar aynı şekilde 1-2 trabzan yaptım. Şimdi hanımlar, burada bir detay var. Onu size mutlaka göstermem lazım. Bakın, bu trabzanın tepesi burada. Sakın burayı atlamayın. Eğer burayı atlarsanız motifiniz eşit düşmez. Şöyle göstereyim. Hatta biraz daha yakınlaştırayım. Bakın normalde bu artırma yaptığımız için bunun önü kapanıyor. Buraya sakın atlamayın. Buraya atlarsanız motifiniz hatalı düşer. Düz devam edelim. Bakın. Devam ediyorum. Evet. Bakın bunun tepesi bu tarafta olduğu için sakın buraya da batmayın. Direkt boşluğa batıyorum. 2 zincir. Şimdi tekrar 2 tane trabzan. Bu arttırma köşede bakın 4 tane trabzan var. Başka sayı yok. Hemen bakın trabzanın tepesi, atlamıyorum. Diğer bu köşeleri de aynı bu şekilde tamamlayalım. Evet, geldik bu köşeye. Aynı şekilde 2 tane yapıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Ve
tepeden girdim, tel aldım, çıkış yaptım. Bakın. Böyle yaparak motifi büyütüyoruz. Hiç farklı bir işlem yok. Siz bunu renkli renkli yapabilirsiniz. Bakın en son sık iğne gittim mesela. Sık iğneyi de aynı şekilde yaptım. Mesela sık iğne gitmeyebilirsiniz. Ben modelim bu şekilde olduğu için sık iğne gittim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motif ördüm. Sıra ördüm. Sizler 6 sıra, 7 sıra istediğiniz örebilirsiniz. Tamamıyla sizin ölçünüze bağlı. Bunları bu şekilde büyüterek, bakın hiç farklı bir işlem yok. Aynı, çok basit ve çok güzel. Bu şekilde bakın, farklı bir işlem yapmıyorum. Devam ediyorum. Motifimi bu şekilde büyütüyorum. Şimdi ben motifimi bitireyim. Sonra size motif birleştirmeyi göstereceğim. Bakın 6 sıra mavi ördüm. Şimdi renk geçişi beyaza yapacağım. Şimdi önce trabzan, sonra sık iğne olacak. Tabi daha küçük motif yapmak isteyenler 5. sıradan sonra beyaz ipi takabilirler. Diyelim daha büyük yaş yapmak isteyenler de bir sıra daha mavi yapabilirler. Yani motif sayısını bir sıra büyüterek yapabilirsiniz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Farklı bir işlem yok. Bakın hemen trabzanın yanına batıyorum. Normal trabzan yapıyorum. Bu köşelerde de ne yaptıysam aynı şekilde yapıyorum. Sadece beyaz ipi takmak için burayı çekmek istedim sizler için. Evet, şimdi 2 tane zincir çekip bakın bitiriyorum. Şimdi sık iğneyi dilerseniz yapabilirsiniz. Ben modelimin bir tık büyük olmasını istediğim için sık iğne gittim. Çünkü normal trabzan gitseydim bayağı büyük bir model olacaktı. Onun için ben sık iğne döndüm. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Dediğim gibi küçük yaş grubu yapmak, daha böyle 0-3 aylık, 6 aylık yapmak isteyenler şimdi 1, 2, 3, 4 4 tane yapıp ondan sonra işte beyazı gidip sık iğne gidip o şekilde yapabilir. Şimdi daha büyük yaş grubu yapmak isteyenler, 2 yaş, 3 yaş yapmak isteyenler, işte 4 yaş yapmak isteyenler bir sıra trabzan arttırarak, diyelim 7 sıra ördüm beyazla birlikte. Siz 8 sıra beyazla birlikte örebilirsiniz. Hani bu şekilde motifi büyütüyoruz. Şimdi dediğim gibi bu sık iğneyi tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Şimdi bakın köşede de aynı şekilde bakın 2 tane sık iğne yaptım. Sadece ortasında bir tane zincir var. Şimdi aynı şekilde, pardon, ben yalancı trabzan mı yapmışım? Şimdi bir tane ve 2. Şimdi aynı, hiç farklı bir işlem yok. Sadece sık iğne tekniği yapıyorum. Şimdi komple bunun sık iğnesini bitirelim. Sonra motifleri bakın birleştireceğiz. Bunun gibi iğne ile birleştireceğiz. Tığla birleştirdiğim zaman mesela battaniye gibi oluyor ama biz kazak yaptığımız için iğne ile birleştirmemiz lazım. Şimdi hanımlar bakın, motifi yaptım, bitirdim. Şimdi ipi uzun kestim. Çünkü birbirine dikeceğim. Böyle iki parçayı birbirine nasıl eklediğimi göstereceğim. Bu motiflerle her şey yapabilirsiniz. Yani battaniye, kazak, yelek, hırka, yani aklınıza gelebilecek, yastık. Yani bakın şimdi tam köşeleri bunlar mesela. Bu tam köşesinin şu kanadından biraz yakınlaştırmam gerek herhalde. Çünkü şu kanatları önce bir tutturalım.
Şimdi eşit bir şekilde şöyle yapayım ki net anlaşılsın. Şu an bulanık değil galiba. Şimdi bakın alt kanadının şu üst zincirin, bakın trabzanın üst kanadı, alt kanadı. İlk sıradan tam bakın zincirlerin ortasından geçirdim. Diğer tarafın zincirlerin tam ortasından geçirdim. Sağlı sollu sırasıyla bakın bu şekilde gidiyorum. Şimdi bu kazak olduğu için bu şekilde yapmam lazım. Ama battaniye yapacak olanlar sık iğne uygulasın. Onu da size göstereceğim şimdi. Mesela battaniyesi, kazağı, hırkası, yeleği böyle set şeklinde yapabilirsiniz. Bakın sağlı sollu zincirlerin ortasından ip uzun kestiğim için biraz bakın böyle çekiştiriyorsunuz ve birbirine kilitleniyor. Benim vaktim, zamanım olsa yani bundan ben battaniye güzel bir set yapardım. Bakın böyle güzelce ne dikiyorsunuz. Bakın çektiğiniz zaman birbirine kenetleniyor ve hiçbir şekilde boşluk olmuyor. Bakın şurada da göstereyim. Şöyle hiçbir şekilde olmuyor. Ama battaniye yapanlara, şimdi bunu ben sonra yapacağım video uzun olmasın diye. Şimdi battaniye yapanlar da şu şekilde yapacak. Ya bir sürü bunun çeşitleri var zaten birleştirmenin. Zaten şu köşeler bunu da anlatıyorum ki hani belki battaniye yapmak istersiniz. O yüzden hani anlatıyorum size, ya da kazak hırka yapmak isteyenler. Normal bakın. Bu normal sık iğne tekniği. Bakın şu normal sık iğne tekniği önden alıyorum. Arkadaki trabzandan alıyorum. Bakın şöyle. Şimdi göstereceğim size duruşunu. Bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Böyle bir çıkıntı oluşuyor aralarında. Ya da bu iki motifi zaten böyle bunları birleştiriyorsunuz. Şu içindeki kanattan alıyorsunuz. Bakın şu iki kanattan alıyorsunuz. Zincir yürütmesi yapıyorsunuz. Bu şekilde iç kanatlarını birbirine yakınlaştırarak zincir yürütmesi yapıyorsunuz. Hani burada da küçük bir detayı anlatmış oldum sizlere. Ben ama kazak yaptığım için iğne ile birleştirdim. Şimdi hanımlar, bu motifleri bakın birbirine birleştirdikten sonra şunu ben bir çıkartayım. Biraz da uzaklaştırayım şunu. Şimdi bunu diktikten sonra, iğneyle diktikten sonra zaten iki renk birbirine yan yana gelmeyecek. Biri aşağıda, biri yukarıda olacak. Bunu diktikten sonra bu kısmı da iğne ile birleştiriyoruz. Battaniye yapanlarsa da tığ ile yapsın. Bunlar böyle güzel eşit gelecek şekilde yapıyoruz. Yani bu şekilde yapacağız. Bakın. Çok güzel oldu. Ayıcıkları ekledikten sonra ayrı bir güzellik oluyor. Ben bunu kazak yapacağım için 4 motifi yan yana birbiriyle diktim. Önce 2 motifi diktim. Sonra komple
birleştirdim. En sonunda ayıcıkları yaptım. Şimdi battaniye yapanlar bu motiften, aynı bu motifi yapanlar toplam 6 tane motifi yan yana koyduğu zaman 80 santim yapıyor. Kenar oraya falan yaparsa 1 metreyi bulur. Hani battaniye yapanlar için bu şekilde bilgi verebilirim. Şimdi kazak, hırka, yelek yapanlar için de 4 tane ön, 4 tane arka olacak. Bu şekilde de ayıcık yapacağız. Şimdi bunun süslemesini size göstereceğim. Tığım nerede? Çok basit. Farklı bir işlem yok. Bakın ayıcık için. Çok güzel oldu yani. Bu ayıcıklar dörtlü olunca ayrı bir güzel hava kattı. Yani dediğim gibi bunun seti efsane bir şey olur. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. Hemen halka yapıyoruz. 1-2 zincir çektim. 1 2. Daha önceden zaten ayıcık anlattım bir sürü. Sadece şu kabataslak size anlatacağım. 2 3 4 5 6 7. Toplam 12 tane zincir yapalım hemen. Şimdi birleştirdim. Hemen bu 12'nin üzerine çifter çifter trabzan yapıyorum. Toplam 24 tane trabzan olacak. Bakın her trabzanın tepesine ikişer ikişer trabzan yapıyorum. Ve hemen sıramızı bitirelim. Şimdi 3. sıraya geçtiğimizde bir çift bir tek trabzan yapacağız. Yani 2 tane batıyorum bir yere, sonra bir trabzan. 2 tane batıyorum, bir trabzan. Şimdi yeni doğan yapanlar bu 3. sırayı yapmasın. 2. sırada bitirsin. Şimdi yeni doğan küçük yapanlar için söylüyorum. Çünkü motiflerini küçük tutacak. Kazakta mesela. Ama işte battaniye yapanlar, daha büyük yaş grubu yapanlar mutlaka bu 3. sırayı yapmalı. Şimdi bir çift, bir tek yapıp bitirelim hemen bu sırayı da. Şimdi bakın birleştirdim. Sık iğne yapacağım. Bakalım burada kaç sık iğne yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi kulak yapıyoruz. Sık iğne yaptıktan sonra hemen yanına toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Kulak için. Zaten bu ayıcığı daha önceden anlattım. Bir önceki videolarda var. 2, 3. Onun için hızlı gidiyorum. Şimdi direkt sık iğne yapıyorum. Toplam sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğne var. 2 kulak arasında sık iğne var. Şimdi 2, 4, 6, 8, 9. Pardon. 2, 4, 6, 8. Şimdi 9. Ve aynı yere 6 tane trabzan yapıyoruz. Bu arada sesim 2'de 1 değişiyor. Alerjik sıkıntım var. Onun için hani 2'de 1 sesim bir kalınlaşıyor, bir inceliyor. Yani kusura bakmayın o yönden. 6, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi direkt sık iğne yapıyorum ve ayıcık başımızı bu şekilde bitiriyoruz. Bakın hemen
Aslında 13 fazla yapmışım. Evet, kaymış örnek. Aslında 13 değil de kaç sıra? 1 2 3. Burada kaç sıra vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani üst, burada aslında sık iğneye 9 tane yapsaydık şurayı tam böyle ortaya getirecektik. Ama olsun, bir şey olmadı, anlaşılmıyor yani. Bu şekilde ayıcığı yaptık şimdi. İpi kesiyoruz. Bakın burun kısmı da aynı bu şekilde. Hemen göstereyim size. Hiç farklı bir işlem yok. Burun kısmına geldik. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bu zincirin içine 12 tane zincir yapıyoruz. 1, 2. Ben hemen yapıyorum. Şimdi hanımlar 12 tane yaptık. 12'nin üzerine çifter trabzan yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. Hani çekmek istemedim. Video da uzun olsun istemiyorum. Hani detaylı anlatmak da istiyorum ama video uzun olduğu zaman da YouTube'a yüklemek, işte videonun programı böyle yani 5-6 saat sürüyor yapması, hazırlaması. Onun için mümkün olduğunca kısa çekmeye çalışıyorum. Şuradan bakın yaptık. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Bakın aynı, hiçbir farklılık yok. Bunu güzel, güzel böyle yerleştiriyoruz. Tam şöyle yerleştirdik. Sonra bu burnu içinde, ben dikmeyi göstermeyeceğim size. Sadece bunları gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip içine toplam 8 tane yalancı trabzan yapıyorsunuz. Ya da 10 tane, ya 8 ya 10. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şu an 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yeterli oluyor. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Ve ipini uzun kesiyorum. Şimdi bunu da dikimini göstermeyeceğim. Uzun olmasın video diye. Bunu da bakın, bu beyazı önce diktik. Sonra bunu böyle geliyoruz. Dikiyoruz. Sonra iğneyle buradan bu şekilde çizgisini yapıyoruz. Tabi isterseniz yapmayabilirsiniz. Sonra gözlerini de minik boncuklar var. Minik boncuklarla dikiyorsunuz. Bu şekilde ister battaniye, ister kazak, ister hırka yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar kazak için devam edelim. Bu kenarı gideceğiz. Bu motifleri, bu ayıcıkları isterseniz en son dikebilirsiniz. Ama bu şekilde ayıcık süslemesini yapmanız daha kolay olur. Şimdi komple bunun çevresini trabzan gideceğiz. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi hanımlar bakın, 4 motifi birleştirdim. Önce zaten 2 tanesini birleştirdim. Sonra buradan bu şekilde iğneyle gösterdiğim gibi birleştiriyorsunuz. Şimdi bu parça arka kısım. Bu parça da ön kısım. Bakın ön kısmının kenarlarına gittim. Farklı hiçbir işlem yok. Bakın ipi buraya taktım. Şimdi yakamızın, arkamızın üst ense kısmı burası. Buraları yan olacak. Zaten eşit olduğu için sıkıntı olmuyor. Hani dört bir kenarı bir kare olduğu için eşit düşüyor. Şimdi şu köşede normal trabzan yapar gibi bakın, sadece bu köşeye 2 tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 bir çevresini gidiyoruz. Hem arka parçanın hem ön parçanın. Ön parçada bakın omuz detayı var. Orayı göstereceğim ben size. Şimdi şu an arka parçanın şu an yan tarafını örüyorum. Baş kısmı burası. Baş kısmından başlayacaksınız mutlaka, ense kısmından.
Şimdi normal düz trabzan. Bunu örelim. Bakın hiç artırma yapmıyorum. Dümdüz örüyorum. Dört bir çevresini örelim. Hemen ben burayı bitireyim. Kesmeyin sakın ipi. Evet, arka kısmı bitirdim. Sayılar. Şimdi ikiz boşluğa da yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Şimdi hanımlar, arkada, şimdi önde bakın göstereyim. Direkt bir kere dönülmüş etrafı. Burası ense kısmı. 1 2 3 4. Toplam 4 sıra omuz yaptım. Arkada şimdi ön biraz daha yaka kısmı aşağıda olur, arka üstte olur ya. Onu yapmak için sadece buradan buraya kadar düz trabzan öreceğiz. Hiç artırma yapmayacağız. Ama şöyle 2 zincir çekelim. Şöyle tam zincirin ortasından 1 2 zincir çekelim. Bakın hiç normal düz devam. Burası olmadı. Pardon. Normal zincir çekelim. Nasıl olacak? 1 2 zincir çeksem tamam, böyle olur. Zaten buraları dikeceğiz. Normal bakın. Hiç artırma yapmadan düz trabzan devam ediyoruz. Şimdi burayı yapalım hemen. Buradan buraya kadar hemen örelim. Sadece arka parçada bu oluyor. Evet, bakın. Şimdi son trabzanımı da yaptım. Şimdi kesmiyoruz. Bakın. Şimdi burada dediğim gibi 1 2 3 4 trabzan var. Şimdi biz öndeki bu mesela sırada komple arkada gittiğimiz için 3 tane eksiltme yaptık. Şimdi burada 17 sıra var. Diğer ikinci sırada 16 sıra var. 16 tane trabzan yapacağız. Dönüyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi 14, 15 ve 16'yı kestiriyoruz. Şimdi 15 ve 16 yarım çıktık ve kestirdik. Bir trabzana düşürdük. Biraz yakınlaştırayım. Şimdi dönüyoruz. Aynı şekilde sadece bu uç köşede kestirme yapıyoruz. Şu an ikinci sıramı atıyorum arkada. Arkada olduğum için. Burası kol kısmı olduğu için kestirme yapmıyoruz. Düz devam edeceğiz. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Ve son sıram. Evet, burada da son 2 tane kaldığı zaman tepeden kestirme yapacağız. Bakın şimdi son 2. Şimdi bakın kestiriyorum. Yarım çıktım ve üçünü birlikte aldım, bitirdim. Bir zincir daha çekeyim de kilitleyelim. Bakın bu kadar basit. Şimdi önde de aynı şekilde yapacaksınız ama sadece bu ikinci sırayı atmayacaksınız.
Bu alt kısmını 17 trabzan yapacaksınız. 17, 16, 15, 14. Toplam 14 tane trabzan olacak. Burada da saydığımızda 14 tane trabzan var. Şimdi bakın bu şu an kazağımızın ön yüzü bu taraf. Şimdi bakın buradan buraya gitmişim. Buradan böyle gitmişim. O zaman bunu döndürüyorum. İpimi buradan takıyorum. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ise hemen buraya takıyorum. Biz buraya kestirmiştik. Direkt kestirme yapmamız lazım. Şimdi kestirerek başlamamız lazım. Çünkü burası bakın kestirme. Ve düz trabzan yapıyoruz. 3 sırayı aynı buradaki gibi yapıyoruz. Bu köşelerdeki kestirme yapıyorsunuz. Önü de aynı şekilde yapıyorsunuz. Şimdi bakın bu önün, bakın buradan başlamış 2 zincir, şöyle göstereyim. 2 zincir çektim, devam ettim, kestirdim, döndüm. Bakın buralarda hep kesim var. 4 sırada buradan verdik. Şimdi aynı şekilde de buradan başlıyorum. Bakın buradan başlayacağım. 17 sıra. İpi takacağım, kestirerek devam edeceğim. 4 sıra öreceğim. Aynı arkadaki gibi. Şimdi bunları yapalım. Sonra birleştireceğiz. Şimdi hanımlar bakın omuzu birleştirdim. Şimdi size diğer omuz kısmını göstereceğim. Ön yüzleri birbirine bakacak. İpe düğüm atıyoruz. Normal sık iğne tekniği kullanarak omuzları birbirine birleştiriyoruz eşit bir şekilde. Bakın böyle arkalı önden alıyoruz. Burayı hemen birleştireyim. Kesmeyin ipi. Evet bakın birleştirdim. Şimdi yeleğimizin pardon kazağımızın ön yüzünü döndürüyoruz. Şimdi komple çevresini trabzan yapacağız. Çünkü boğaz kısmında lastik kısmı var. Onun için gelişi güzel. Normal bakın. Sırasıyla trabzan yapıyoruz. Yaka kısmını bakın şurada evet. Şimdi bakın yaka kısmını komple trabzan gidiyoruz. Sonra lastik yapacağız. Evet komple çevresini trabzan yaptım. Şimdi lastik yapımına geçeceğiz. Birleştirdim şimdi trabzanı. Şimdi hanımlar bir önden alacağım. Arkadan bir tane. Bir ön. Bir arka. Şimdi size kestirme yapacağım, göstereceğim. Bu kestirmeyi yapmak zorundasınız. Yoksa yaka kısmı çok kötü oluyor. Kare şeklinde oluyor. Şimdi hanımlar bakın. Önden bir tane aldım. Şimdi kestiriyorum. Arkadan 2 tane trabzan alıyorum. Şimdi önden bir tane. Arkadan tekrar 2 tane alıyorum. Şu önden bir tane. Arkadan tekrar bir kestirme alıyorum. Toplamda bakın 1, 2, 3. 3 tane kestirme yapıyoruz. Bu şekilde yaka çevresini
dönmemiz gerekli. Sadece bu sırada yani bu ikinci sırada kestirme var. Aynı şekilde burada da 3 tane, burada da 3 tane, burada da 3 tane kestirme yapacağız. Şimdi tekrar bakın düz devam edelim. Bir önden bir arkadan şu an devam ediyorum. Neyse ben buraya kadar geleyim. Şimdi bakın kestiriyorum. Arkadan 2 tane aldım. Şimdi önden 1. Tekrar arkadan 2 tane alıyorum. Önden 1. Tekrar arkadan 2 tane alıyorum. Bu şekilde yaka kısmının kestiriyoruz. Dediğim gibi 4 köşede. Burada ve arka kısmının köşelerinde 3'er tane kestirme yaparak bu sırayı tamamlayalım. Sonra 3. sıraya geçeceğiz. Evet. Son bakın arkadan aldım ve bitiriyorum. Şimdi 2. sıraya geçiyorum. Önden alıyorum trabzanı. Bakın arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde 2. sırayı da tamamlıyorum. Bundan sonra kestirme yok. Sırasıyla devam ediyoruz. Ve bir sıra daha şu an lastik olarak 2. sırayı atıyorum. 3. sırayı da atabilirsiniz. Yakayı bakın böyle düz devam ediyoruz. Hiç farklı bir işlem yok hanımlar. Bakın eğer yakayı çok geniş görüyorsanız kestirmeyi 3 değil de 4 yapabilirsiniz. 4 de yapabilirsiniz. O şekilde de yakayı daraltabilirsiniz. Ben bir sıra daha artacağım. Şimdi bu sıramı bitirip diğer sıramı da bitirip kol kısmına, yan kısmına geçeceğim. Evet hanımlar bakın omuzları birleştirdim. Yakayı 3 sıra gittim. Sonra bir kolunu ördüm. Önce şu yandan yukarı doğru sık iğne ile birleştiriyoruz. Sonra kolu yapıyoruz. Şimdi size hemen gösteriyorum. Ters çevirelim. Alttan başlayacağız. Normal sık iğne tekniği kullanarak birleştiriyoruz. Bakın. Hiçbir farklı işlem yok. Zincir falan atmıyoruz. Sırasıyla önden arkadan bakın öndeki parça arka parçayı bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi kolu istediğiniz genişliğe kadar yapabilirsiniz. Çok geniş bol bir kol istiyorsanız işte buraya kadar. Ben motifin bir tık aşağısına kadar sık iğne yapacağım. Hemen buradan buraya kadar gelelim. Evet şimdi bakın buraya kadar yaptım. Eşit bir şekilde oldu. Şimdi ipi içeriden geçirelim. Kazağı döndürelim. Şimdi kol çok geniş olduğu için şimdi biraz daha yukarıda çıkmak istemedim. Çünkü dar olacak. Nasıl diyeyim, omuzdan koltuk arası dar olmaması için buraya kadar yapmak zorunda kaldım. Normal trabzan yapacağız. 2 zincir çektim. Şimdi normal sadece bir kestirme, 2 kestirme. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz de. Hani kol çok bol olmasın diye yapıyorum. Şimdi normal düz trabzan yapıyorum.
Buraya kadar gelelim. Burada da aynı şekilde 2 tane kestirme yapacağız. Evet, bakın. Burada ne yaptıysam aynı şekilde de yapıyorum. Şimdi evet, şimdi bir kestirme daha yapıyorum ve bu sırayı bitirdim. Şimdi hanımlar, bir içten bir dıştan öreceğiz. Şu an ön yüzden ördük. 2 zincir çekiyoruz. Diğer tarafa, bakın iç taraftan öreceğim. Şimdi sadece burada da bir tane kestirme var. Bakın, bir kestirme yaptım. Şimdi düz trabzan örmeye devam ediyorum. Hiç arttırma yapmadan. Sonra buraya geldiğim zaman da burada da bir tane kestirme yapıp bir içten bir dıştan, bir içten bir dıştan öreceğiz kolu. Bakın, düz devam ediyorum. Bakın, bir içten bir dıştan ördüğümde bu koltuk altının dikiş izi tam böyle tam dümdüz oluyor. Normal tek yön örseydik bu dikiş izi kayacaktı, kötü olacaktı. Onun için bir içten bir dıştan ördüğümüz için güzel, muntazam bir örgü çıkıyor ortaya. Şimdi hemen bunu aynı şekilde bir içten bir dıştan, bir içten bir içten örerek sonra ben kaç sıra ördüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Toplamda 20 sıra ördüm. Şimdi bu manşet kısmı da biraz kolu öreyim. Size göstereceğim. Bakın, ben renk geçişi yaptım. Siz dilerseniz tek renk yapabilirsiniz. Hani bu şekilde farklılık olsun diye farklı ip kullandım. Aynı renklerinden 2 ton kattım. Daha güzel oluyor diye. Şimdi ben bu kolu yapayım. Manşet yapımını göstereceğim. Evet hanımlar, bakın kolu ördüm. Şimdi manşet kısmına geçiyorum. Manşet de çok kolay. Eksiltme yapacağız. Şimdi önden bir tane alıyorum. Arkadan 2 trabzan alıyorum. İlk sırada bu şekilde manşet kısmını daraltıyoruz. Önden 1, bakın arkadan 2 tane alıyorum. Önden 1, arkadan 2 tane alıyorum. Bu şekilde komple sırayı tamamlayalım. Bakın, daraltma işlemi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada mesela 3 tane kaldı. Bu 3'ü de böyle arkadan 3'ünü aldım ve bu şekilde kestirdim. Şimdi hemen 2 zincir çekiyorum. Şimdi öndeki bir trabzanı önden aldım. Arkadaki trabzanı arkadan aldım. Bu şekilde manşet kısmını tamamlayacağız. Artık bundan sonra kestirme yok. Arkadaki trabzanı arkadan, öndeki trabzanı önden. Farklı bir işlem yok. Bakın. Bu şekilde tamamlıyorsunuz. Şimdi ben bakalım kaç sıra yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra gitmişim. Siz de 5 sıra giderek bu manşeti tamamlayabilirsiniz. Şimdi kazağın etek ucuna da lastik yapmamız gerekli. Ben video uzun olmasın diye ipi tam arka ortasından düğümledim ve trabzan yaptım. Normal lastik yapar gibi yapacağız. Bakın, çevresini döndüm. Mecbur gitmek zorundaydım bu trabzanı. Çünkü şuradaki ek yerleri olduğu için buralara lastik olmaz. Onun için bir sıra düz trabzan ördük. Hiç arttırma yapmadım. Şimdi normal birleştirme yapacağız. Şimdi önden bir tane alıyorum. Arkadan bir. Bakın. Önden bir. Arkadan bir. Bu şekilde toplamda, şimdi bu trabzanla birlikte toplamda 4 sıra örmüş olacağız.
Şu an ikinci sıraya gidiyorum ama lastik yapıyorum şu an. Bu şekilde hırkanın dibini de bitirelim ve hırkamız bitmiş oluyor. Ben hırkamı bitirip temizleyip geliyorum. Evet hanımlar, bakın kazağı bitirdim. Kazağın etek ucundaki lastik yerini ördüm. 1, 2, 3, toplamda 3 sıra lastik yaptım. Kolda da aynı şekilde bakın çok güzel bir kazak oldu. Şöyle yakından göstereyim. Arkasını da size göstereyim. Bu şekilde güzel, kullanışı kolay bir model oldu. Zaten bu baş çevresi bayağı bir geniş. Başı rahatlıkla çıkartabilir. Bu şekilde hanımlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.